Evet, bugün Shadesyan, React Hook Form ve Zod kullanarak bir form projesi yapacağız arkadaşlar. Formlar her zaman basit gözükür ancak çoğu zaman baş belasıdır. Gerçekten bu durum böyle. O yüzden form yazmak söz konusu olduğu zaman çoğunlukla bir üçüncü parti kütüphaneye başvururuz. Bu alanda React tarafında da en güçlü çözümlerden birisi React Hook Form kütüphanesi. Aynı zamanda bu projeyle birlikte size Shadesyan'ı da göstermek istiyorum. O da son zamanlarda inanılmaz popüler. Onu da tanıtacağım size, onu da anlatacağım kullanımını. Hem de bir giriş yapmış olacağız bu projeyle ki ileriki projelerde de kullanacağım muhtemelen. Ayrıca size Zod kütüphanesini de göstereceğim. Formumuzu submit etmeden önce nasıl doğrulama yapıyoruz? Bu sayede istenmediğimiz bilgileri nasıl göndermiyoruz? Bunu da öğreneceksiniz. Ancak kanaldaki bir projede yine beraber form yapmıştık. Sadece HTML, CSS, JavaScript kullanmıştık ve orada bahsetmiştim. Bu tip form doğrulamaları HTML tarafında isterseniz yapın, isterseniz JavaScript tarafında yapın. Client tarafında, browser'da yapıldığı sürece hiçbir zaman tam güvenli değil. Biz bu verilere asla backend'te güvenemeyiz. O yüzden size Zod'un kullanımını ileride Next.js projeleri yaptığımız zaman server tarafında da Zod'u nasıl kullandığımızı göstereceğim. Bu sayede ön uçtan arka uca nasıl tamamen güvenli bir şekilde form yapısını oluşturabildiğimizi göreceksiniz. Şimdi ufaktan başlayalım. Evet, bugünkü projemiz gördüğünüz gibi Figma tasarımından değil. Bunu kendim basit bir şekilde çizdim. Bir formumuz var. Burada isim ve soy isim kısımlarımız var. Bunlar yan yana geliyor. Ardından bir e-mail inputumuz var. Ardından da burada kullanıcıdan sorduğu sorunun neyle ilgili olduğunu seçmesini istiyoruz. Frontend ile mi ilgili, backend ile mi ilgili ve ardından da mesajını yazdırıyoruz. Ardından da en altta bir rıza tiki diyelim. Rıza bölüm var. Checkbox ile yapacağız bunu da. Ardından da bir submit butonumuz var. Kullanacağımız teknolojilerden birincisi dediğim gibi Shadesyan. Önce biraz bu kütüphaneden bahsedelim. Şimdi bu kütüphane arkadaşlar Redux UI üzerine kurulu. Redix'in primitiflerini kullanıyor. Ancak bu kütüphanenin bir güzelliği var. Doğrudan komponenti Codebase'inize direkt indiriyorsunuz. Ki zaten göstereceğim birazdan yaparken. Size tamamen kod halinde geliyor. Orada istediğiniz özelleştirmeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada dokümantasyon ve komponentler bölümü var. Bakın burada bloklar var. Şuradaki yapı mesela şu dashboard yapısı. Görüyor musunuz? Bu dashboard yapısını bakın burada kod kısmına tıklıyorsunuz. Tıkladığım anda bakın bütün kodu buradan alıp kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Bütün komponentleriyle birlikte. Görüyor musunuz? Bakın bütün hepsi burada mevcut. Aynı zamanda işte aşağıda yine bir dashboard daha var. Yana geçelim. İşte burada sidebar'lar var. Authentication bölümleri var. Bunun mesela direkt burada koda tıklayıp burada login form ve page tsx diyor. Bunu direkt kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki örnek şu anda Next.js üzerinden ama siz bunu React With ile kullanırken de ki bizim birazdan yapacağımız gibi uygulayabilirsiniz. Burada bakın chart bölümü var. Area charts'lar var. Bar charts'lar var. İşte mesela bar chart'a tıklayalım. Diyelim ki bu chart'ı kullanmak istiyorsunuz. Hemen geliyorsunuz burada bakın View Code diyor. Açılıyor. Kodu alıp direkt projenize yapıştırabiliyorsunuz. Ayrıca burada Open in V0 bölümü var. Bu da aynı zamanda işte yapay zeka aracı. Buradan da istediğiniz düzenlemeleri komut vererek yaptırabiliyorsunuz. Bu V0 zaten Versal'ın yapay zeka aracı. Şimdi burada devam edelim. Charts'lara baktım. Bakın Teams bölümü var. Burada Browse Teams dediğimiz zaman bakın default olarak renklerimiz böyle. Red diyorsunuz. Orange, green. Görüyor musunuz? Ve şurada copy code bölüm var. Bakın sağda. Tıklıyorum. Bize şurada root ve dark olarak bütün buradaki yapıyı verip kopyalamamızı sağlıyor. Şuradaki kopyalaya tıklıyorsunuz ve bunu projede birazdan göstereceğim. CSS kısmında direkt ilgileri yapıştırıp bu renklerle birlikte kullanmaya başlıyorsunuz. Ardından devam edelim. Bakın burada da colors var. Burada da bu Shadesyan kütüphanesinin kullandığı renk paletini görüyorsunuz. Tamam mı? Kısaca tanıtmış olayım. Şimdi gelelim burada dokümantasyon kısmına tıklayalım. Şimdi öncelikle ilk defa kullanacaksanız bu arada buradaki introduction bölümünü bir okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Kütüphanenin felsefesi nedir? Neye hizmet ediyor? İşimizi nasıl kolaylaştırıyor falan. Bir bakın. Ardından burada bakın installation bölümüne geliyorum. Biz bugün ne kullanacağız? With. Tıklıyorum. Şimdi kurulumumuza geçeceğiz birazdan. Bu şimdilik burada dursun. Şimdi bu kütüphane form yönetimi olarak React Hook Form'u kullanıyor arka planda. Bakın şu anda sol tarafa aşağıya indiriyorum. Görüyor musunuz şuraya? React Hook Form. React Hook Form kütüphanemiz de bu. Bunun da mutlaka bu videosunu YouTube'da izleyin. Ardından bu kısmı ana sayfadayım bakın şu anda. Burayı mutlaka bir okuyun. Mesela şimdi burada bakın ne diyor? Render count 1. Adımın baş harfiyle başlıyorum. G yazdım. Bakın render count'u görüyor musunuz? Hala 1. Bütün adımı komple yazdım. Bakın hala render count 1. Bu kütüphanenin performans arttıran en önemli özelliklerinden biri de bu. Bildiğiniz gibi React'te normalde biz bu formu nerede tutarız? State'te ve state her değiştiğinde React komponenti re-render eder, değil mi? Burada şimdi ne işe yarıyor bu kütüphane? Bakın gümrah yazdım. Normalde 6 harften oluşuyor benim adım. 6 kere render edeceğine sadece bir kere render etti. Şimdi aşağı iniyorum bakın select kısmına. Option A'yı seçiyorum. Bakın hala render 1. About you yazıyorum. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde tekrar re-render etmiyor ve bu performansta inanılmaz bir artış sağlıyor. Devam edelim şimdi bakın burada isolate re-render. Az önce bahsettiğim konuyu şu anda bakın burada daha detaylı anlatıyor. Bakın şimdi buraya React Hook Form. Tekrar yazıyorum. Gümrah. Bakın şuradaki şeyler var ya şu 3 kutu. Hiç değişmedi değil mi? Sabit duruyor. Buraya geliyorum şimdi.
şimdi bakın. Normal formdayım. Controlled form. G yazdım. Çok dikkatli bakın, titredi şu kutular. Görüyor musunuz? Ü yazdım, titredi. A, H. Görüyor musunuz? Her seferinde yeniden re-render ediliyor her harfte. Ayrıca birçok faydası daha var. İşte faster mounting gibi, bunları mutlaka okuyun bu kısmı dediğim gibi. Şimdi biz yukarıya çıkalım. Burayı bitirdikten sonra da mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim kısım şu Get Started bölümü. Burada işte bakın installation'dan başlıyor. Size nasıl form yapabileceğinizi kendisi adım adım anlatıyor. Şimdi birazdan Shadescien'de yaparken ben buraya sürekli gelmeyeceğim. O yüzden bilin ki oradaki yaptığım her şey aslında bu kütüphanenin kullanımıyla alakalı. Yani Shadescien ve React Hook Form'u birleştirmiş oluyoruz. Anlamadığınız bir yer olduğunda mutlaka gelip buraya bakın ki ayrıca şunu da tavsiye ederim. Proje izledikten sonra sıcağı sıcağına, araya birkaç gün girmesine izin vermeden girin, hemen oturun bu dokümantasyonu okuyun. Aynısı bakın şuradaki Zod için de geçerli. Projede Zod kullanacağım. Siz yine izledikten sonra benim yaptığım projeyi gelin oturun buradaki Zod dokümantasyonunu okuyun. İşte intro, basic usage, defining schemas, bunları mutlaka okuyun. Kesinlikle kafanızda bir şeyler oturacaktır. Zaten bir iki projede yaptıktan sonra da artık eliniz alışıyor. Hızlı hızlı yazmaya başlıyorsunuz. Evet, giriş için şimdilik bu kadar konuşma yeter. Hadi bakalım gelelim projemizin kurulumuna. Şimdi burada bakın neredeyim? Shadescien Dokümantasyon Installation bölümündeyim. Görüyor musunuz? Vite geldim. Burada bakın PNPM kullanalım. Ben bir önceki projede bank kullanmıştım. Bugün PNPM kullanalım. Şimdi bakın bunu kopyalıyorum. Ardından Warp terminalime geliyorum. Bakın burada yine YouTube Records klasörümdeyim. Burada eski projelerimiz var zaten. Yeni bir klasör oluşturalım. İçine girelim. Ne yazalım? Contact Form RHF diyelim. React Hook Form olsun. Ardından da kopyaladığımız kodu buraya yapıştıralım. Şimdi bunu bize bir kursun. Aynı klasördeyim. Nokta koyuyorum. Buradan React'i seçiyorum. TypeScript tabii ki kullanacağız. Tamamdır. Şimdi PNPM install diyoruz. Tamamdır. Şimdi burada PNPM dev diyoruz. Bu arada PNPM kullanırken npm'deki gibi PNPM run dev demenize gerek yok. Direkt PNPM dev diyebilirsiniz. Evet, şimdi projemizi açtık. Şimdi öncelikle buradaki temizliklerimizi yapalım. App.css'e ihtiyacımız yok. Bunu siliyorum. App.tsx içindeki şu importu kaldıralım, yoksa hata verir. Şuradaki logoları, state'leri vesaire hepsini kaldıralım. Bunu kaldıralım. Şu kısmı komple şöyle silelim. Şuraya bir hello world diyelim. Kaydedelim. Aynı zamanda şu index.css'e gelelim. İçindeki bütün stilleri kaldıralım. Tamamdır. Şu anda projemiz sıfırlandı. Tabii şu an akşam izleyenler varsa gözleri bir kör olmuştur şu beyaz yapıdan dolayı. Birazdan onu düzelteceğiz. Ardından devam edelim. Burada silecek bir şeyimiz yok. Tamamdır. Şu anda her şeyimiz hazır gözüküyor. Devam edelim kurulumumuza. Burada Shadescien'in sayfasına dönelim. Şimdi ilk adımı tamamladık değil mi? Projemizi kurduk. Tailwind CSS'i kuracağız. Şunu kopyaladım. Hemen buradan tekrar terminalimize gelelim. Şuraya yapıştıralım. Güzel. Şimdi devam edelim. Buradan ikinci adıma geçelim. Replace everything in src index css. Tamam. Şuradakini kopyaladım. Tailwind'imizi buraya import ettik. Bakın zaten şu anda gördünüz mü? Az önceki marginler vesaire hepsi sıfırlandı. Buradan devam ediyoruz. Şimdi tsconfig.json dosyamızı editlememiz gerekiyormuş. Bakın şuradaki dosya compiler options'ı şu şekilde güncelleyin diyor. Bakın şu kısmı kopyalıyorum. Buraya geldim. Şu array'in dışına iniyorum. Şunu şuraya kopyaladım. Ne diyor sonra? tsconfig app. Şurayı da diyor güncelleyeceksin. Bunların hepsi şeyden dolayı arkadaşlar. Şimdi Shadescien'in dedim ya, doğrudan kodu veriyor. Klasöre kopyalıyor o kodları. İstediğimiz bileşenin kodlarını. Bu adımların hepsi bunun için. Tabii Next.js'te böyle bir şey yok. Tek tıkla kuruluyor. Witle kullanırken böyle ufak bir kurulum aşaması maalesef yaşıyoruz. Burada tsconfig app.json'a git diyor. Gittik. Base URL kısmına bunu yapıştır diyor. Kopyaladığımız şeyi şimdi buraya yapıştıracağız. Nerede kalacakmışız? Bakın dikkat edin buradaki süslü paranteze. Compiler Options'ın içindeyiz. Tamam mı? Bakın Compiler Options nerede? Şu pembe süslü parantezler. Şuraya geldim. Virgül attım. Aşağı indim. Bunu buraya yapıştırdım. Devam edelim. Şimdi with config ts'i düzenleyeceğiz. Burada da bakın path, şu iki importu şuradan kopyalayalım. Şuraya gelelim. Yapıştıralım. Ardından da bakın plugins kısmında Tailwind CSS ekleyeceğiz. Ki şu anda bakın sadece burada React var. Ayrıca Resolve kısmına da verdiği path'e ekleyeceğiz. Bunu şöyle kopyalayalım. Şu plugins'i komple şuradan silelim. Kopyaladığımızı yapıştıralım. Şimdi burada hata veriyor. Path'i bulamadığını söylüyor. Onu da şurada bakın görüyor musunuz? PNPM add types not diyor. Şunu kuracağız. Hemen buraya geldim. Warp terminalime şunu dev dependency olarak yükledik. Evet bakın artık uyarılar kayboldu. Şimdi diyor CLI'yi çalıştırın. Şimdi Shadescien'in CLI'ni çalıştıracağız. Bakın şu kodu kopyalıyorum. Şimdi burada base color olarak hangi paleti istediğimizi soruyor. Buradan neyi seçelim? Hadi Slate'i seçelim. Seçtim. Tamamdır. Şu anda yüklendi. Bakın burada şimdi bu kodu kullandığımız zaman şu button komponentini diyor. Bakın add button. Shadescien'deki button komponentinin projemize eklenmesi gerekiyor. Bakalım kurulumu doğru yapmış mıyız? Hemen buraya geldim. Enter'a bastım. Evet bakın şu an src components'in içine UI klasörü
klasörü geldi. UI'nin içine de ne geldi? Bakın button diye bir bileşenimiz geldi. Görüyor musunuz? Bakın bu bileşen burada artık duruyor. Burada fast refresh hatası veriyor. Şuna gelin, burada quick fix deyin. Bu entire file için disable yapalım. Bütün sayfa için kapattık. Şuraya zaten şu direktifi ekledi. Şimdi tekrar gelelim. Burada app'imizin içine, bu H1'in altına gelelim. Bir button'ımızı import etmeye çalışalım. Bakın yolu verdi zaten. Components UI button. Bunu burada import edelim. Buraya bir click me yazalım. Bakalım button'ımız projemize geldi mi? Hemen açıyorum sekmemizi. Evet, bakın button'ımız şu an buraya gelmiş oldu. Bunun tabi varyantları var vesaire. Burada variant dedik. İşte destructive dediğimizde kırmızıya dönüyor. Şimdi bakın şurada bir size şey göstereyim. Index.css var ya. Bakın burada Shadcn'in bütün yapısı bulunuyor. Buradaki yapı, biz hatırlarsanız bunu Vue.js ile yaptığımız projede ben size bu yapıyı gösterdim. Bütün olayı değişkenler üzerinden döndürüyoruz. Bakın burada root olarak değişkenlerimiz var. Burada da temamız dark olduğunda değişkenlerimiz var. Aynısını yapmıştık bakın. Şey yazmıştım hatta, çok iyi hatırlıyorum, yorum olarak theme dependent variables olarak light'ları tanımlamıştım. Sonra dark'ları tanımlamıştım. Ve o sayede bu değişkenleri burada bir kere tanımlıyorsunuz. Ancak bakın burada theme inline diyor. Bu işte Tailwind CSS ile ilgili bir durum. Buradaki değişkenleri bakın, şunu görüyor musunuz? Ya da işte mesela background color. Mesela var background. Bakın burada neyi kullanıyor? Hemen aşağı iniyorum. Bakın şuradaki CSS değişkenini kullanıyor. Tailwind zaten en büyük yeniliği bu. Versiyon 4 ile birlikte CSS variable'larını kullanmaya başladı ve bu bence çok güzel, çok tatlı bir yenilik oldu. Ben bayıldım açıkçası. Bu background neden şu anda peki beyaz? Bakın şu anda OKLCH renklerini kullanıyor. Bu sanırım Oak Lab Chroma'ydı bunun uzun hali. Şimdi burada bakın neden background beyazı kullanıyor? Çünkü root içinde. Aynı background tanımlaması, bakın şu değişken tanımlaması, aşağı iniyorum. Bakın dark class'ın içinde de mevcut. Görüyor musunuz? Burada da başka bir renk var. Şimdi ben buraya gelirsem index.html'ime buraya gelip class dark dersem bakın projemiz dark'a dönmüş oldu. Bu sefer hangi rengi kullandı? Şu rengi kullandı. Tamam mı? Bu böyle kalsın. Zaten dark'ta çalışıyoruz biz. Hani daha az göz yorucu olsun. Devam edelim şimdi. Bu button'ı buradan kaldıralım. Böyle dursun. Şimdi biz şunu da şuradan silelim. Hatta importunu gerektiğinde zaten import ederiz. Şimdi ben bu projede sadece bu app.tsx içinde bütün kodu yazacağım. Ancak normalde biliyorsunuz bileşenleri ayırıyoruz ki React Crash Course videomda nasıl küçük küçük bileşenleri ayırdığımızı gösterdim. Onu da yukarıda kartlardan bulabilirsiniz. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik. Bizim buradaki projemiz ne? Biz form yapacağız değil mi? Shadcn'e geliyorum. Burada Components'a geldim. Bakın burada React Hook Form diyor. Gördünüz mü? Buraya tıklıyorum. Burada şimdi bu bileşenin tanıtımını yapıyor. Bakın Forms are tricky diyor. Videonun başında dediğim gibi gerçekten öyle. Formlar basit gözüküyor ama çok büyük baş belası olabiliyor. Ve bununla ilgili bir açıklaması var. Neden tricky olduğunu işte vesaire, işte accessible ARIA attributes vesaire, ki bu arada bu erişilebilirlik konusuyla ilgili de yaptığımız kanaldaki form projesinde bahsetmiştim. Ne kadar önemli olduğunu. Ayrıca projede ben Mac'imdeki voice over açmıştım. Sesli asistanı. Hani görme engelli birisinin form kullanırken ya da sitenizde aslında genel olarak kullanırken bu ses asistanından aldığı feedbacklerin ne kadar önemli olduğunu birebir size göstermiştim. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. Bakın buraları mutlaka okuyun. Ben burada zaman kaybetmeyeceğim. Burada özelliklerinden bahsediyor. Neden bu form bileşenini kullanmalıyız? Bunu anlatıyor. Bakın burada composable components'lar varmış formları oluşturmak için. Evet, birazdan göreceksiniz zaten. Form field component'ı varmış. Controlled. Bu arada buradaki bu controlled kelimesi var ya, bu Shadcn'le ya da React Hook Form'la alakalı değil. Bu doğrudan React ile ilgili bir konsept. Bunun içinde React.dev'de React'in dokümantasyonunda olması lazım. Controlled ve uncontrolled component'lar altında. Eğer orada yoksa bile mutlaka bunu araştırın. Ufak bir okuma yapın. Devam edelim. İşte form validation using Zot. İşte bakın diyor ki handles accessibility and error messages. Yani erişilebilirliği ve hata mesajlarını kendisi hallediyor. Buradaki yapı, Shadcn'deki yapı ki göstereceğim birazdan. İşte doğru ARIA attribütlerini based on state, mevcut state'e göre uyguluyor. Bunu dinamik olarak siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok büyük kolaylıklar. Şimdi devam edelim. Bakın burada anatomi diyor. Nasılmış formumuzun anatomisi? Burada bir form bileşenimiz var. Ardından da bir form field. Ardından form item. Bu form field'ın içinde neler varmış? Burada prop olarak ne geçiyoruz? Burada bir control geçiyoruz. Obje olarak name geçiyoruz ve render fonksiyonunu geçip içinde de şu komponentleri render ediyoruz. Şu anda bunları anlamamış olabilirsiniz. Hiç kafaya takmayın. Ha, bu arada şundan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu UI kütüphaneleri var ya, işte bir önceki videomda bahsettiğim işte Mentine olsun, işte bu kütüphane işte ya da Material UI, Chakra UI vesaire. Bu kütüphaneleri ilk kullandığınız zaman, ki bu videoyu izlerken şu an size de öyle hissettirebilir, çok karmaşık, çok zor gibi gelebilir. Çünkü bu kütüphanelerin belli bir alışma süresi vardır. 1-2 hafta, 1 ay neyse, ancak alıştıktan sonra size çok çok hızlı kod yazdırır, birçok şeyin hamallığından sizi kurtarır. O yüzden bu videoyu izlerken eğer çoğu şey oturmuyorsa hiç kafaya takmayın, anlamaya çalışın, izleyin sadece dikkatli bir şekilde ve ardından dokümantasyon okuyun. Bu yaptıkça olur. Her UI kütüphanesinin maalesef ki bir alışma süreci oluyor. Bunu
Bunu mutlaka bir yere yazın. Şimdi devam edelim. Bakın burada bir example var. Buraya geçelim, zaten biz yapacağız. Burada işte usage kısmında form şemamızı nasıl yapacağımızı gösteriyor Zot ile. Şurada küçük bir kısım var. Bunu da işte Zot dokümantasyonundan şurada gösterdiğim gibi mutlaka bakın, okuyun. Çünkü buradaki örnek sadece basit bir örnek. İşte bir formu nasıl tanımlayacağımızı, işte Zot Resolver var vesaire. Bunların hepsini burada gösteriyor. Şimdi geçelim yavaştan projemize. Ha bu arada bakın examples bölümü var ya burada. Atıyorum işte input. Tıklayalım, şimdi bizi input bileşenine götürecek. Şimdi input'a geldik. Bakın burada ilk başlardakiler sadece şeydir. Nasıl kullanacağınız işte. Input'u burada şu komutla projenize ekliyorsunuz. Ardından da bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunlar bileşeni nasıl kullanacağınızla ilgili. Ancak en aşağıya iniyorsunuz. Bakın buraya dikkat edin. Şurada form kısmı var, görüyor musunuz? Burada mesela input elementini birazdan öğreneceğimiz yapının içinde nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Sadece o input'a özel bir şekilde. Bu da yavaş yavaş öğrenmenizi sağlıyor gerçekten. O yüzden bu form kısmını öğrenirken tek tek böyle adım adım gidin. Mesela geri geleyim. İşte ne var burada? İşte atıyorum select'i seçelim. Bakın yine nasıl kullanacağınızı, kuracağınızı anlatıyor. Yine en aşağıda ne var? Form. Görüyor musunuz? Yine koda tıklayacaksınız. Buradan nasıl kullanılıyor? İşte Zot'la nasıl şema tanımlanıyor vesaire, bunlara bakarsınız. Tamam, şimdi geçelim. Şu geri gelelim. Burada form kısmımız şöyle açık dursun. Bakmak istersek bir şey unutursam vesaire buradan gelir bakarız. Şimdi gelelim tekrar buraya. Şimdi terminalimize gelelim. Buradan şunu şöyle kabul edelim. Ancak biz şu an input'u değil ki input'u da kursun. Bu arada Shadcn bileşenlerini bakın input indirecek şimdi SRC klasörüne. Boşluk bırakıp biz ne kullanacağız? Form bileşeni değil mi? Bunu da ekleyelim. Başka ne kullanacağız? Radyo grup bileşenini kullanacağız. Bir de ne kullanacağız projemizde? Bakın şurada neyimiz var? Bakalım. Input. Tamam. Radyo grubumuz burada. Tamam. Text area ve checkbox. Text area ve checkbox olarak projemize dahil edelim. Şu an bakın indiriyor. Tamamdır. Bileşenleri projeye dahil ettik. Bakın burada hemen kontrol edelim. UI kısmında az önce sadece button'ımız vardı. Şimdi checkbox'ımız geldi. Formumuz geldi. Input, label, radio group, text area. Tamamdır. Bu label'ı bu arada formla birlikte kendisi indirdi. Biz label'ı yazmamıştık zaten. Çok güzel. Şimdi burada Shadcn kütüphanesi ne yapıyor? Mesela işte input'u açalım. Şimdi bakın burada şunlar kütüphanede ilk tanımlı gelen stiller. Az önce mesela button'ı nasıl ekledik? Kendiliğinden bir stili vardı. Değil mi? O stiller. Buradaki class name'de görüyor musunuz? Bizim bileşenden prop olarak geçtiğimiz class name'ler işte. Onlar da burada merge ediliyor. Bu da şuradaki class name'e denk geliyor. Prop olarak alıp burada kullanıyoruz. Ardından da şurada props bölüm var. Ekstra olarak ne eklersek onu burada direkt destruct ediyor. Burada gördüğünüz kısım tamamen zaten React. Yani burada özel bir durum yok. Şimdi bu yapı sayesinde arkadaşlar bakın biz bunu indirdik. Burada beğenmediğimiz yerler olduğu zaman mesela burada H9 diyor değil mi? Height 9. Bunu işte diyelim ki projenizde 12. Doğrudan gelip burada düzenliyorsunuz. Sonra bütün projenizde kullanabiliyorsunuz. Size inanılmaz bir özelleştirme imkanı sunuyor Shadcn bu yapısıyla birlikte ve o yüzden şu an zaten çok popüler. İnanılmaz tutmuş durumda. Çok kullanılıyor. Şimdi ufaktan başlayalım kodumuzu yazmaya. Zaten gözümüze güzel gelmeyen yerler olursa burada gelip gerekli özelleştirmeleri yaparız. Şimdi öncelikle gelelim şurada index.html'imize şu body'nin içine gelelim. Şurada class name dedik. Burada class dedik. Min has screen diyelim. Buraya flex diyelim. Şöyle justify center diyelim. Şöyle bir ortalansın. Bir de şöyle bir margin tab verelim. Yukarıdan biraz fazla verelim. mt20 diyelim mesela. Tamamdır, bu yeterli. Buradan başlatabiliriz. Şimdi böyle dursun. Devam edelim. App'imize gelelim. İlk iş olarak gelelim. Önce bir projemizin şemasını tanımlayalım. Hatta burada with değil de şuradaki projemizin taslağı açık dursun. Böyle daha iyi olur. Tamamdır. Şimdi öncelikle import z from zot diyoruz. Tamam mı? Zot'tan z'yi import ettik. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bakın app'in içine gelmiyorum. Dışında tanımlayacağız. Bizim neyimiz var? First name, last name. Bunların biz zorunlu olmasını istiyoruz. Bunu bu şekilde kurgulayacağız. E-mail adresimiz de yine zorunlu olacak. Yine aynı zamanda geçerli bir e-mail adresi olmasını istiyoruz. Geçerli bir e-mail adresi girmezse ona göre uyarı vereceğiz. Yine bunlardan birinin seçili olmasını isteyeceğiz. Yine bu text area kısmı da zorunlu olacak ve şuradaki aşağıdaki checkbox'ta mutlaka submit etmeden önce doldurulmalı. Buna göre bir şimdi şema oluşturacağız. Böyle gelelim. Const form schema diyelim. z.object diyoruz. Şimdi burada aşağıya geldim. First name. Ne olacak bizim first name'imiz? z.string. Bakalım ne öneriyor? Tamamdır. Doğru önerdi. Zot'ta arkadaşlar required yazmanıza gerek yok. Burada min'in içine 1 verdiğiniz zaman bunu zaten doğrudan zorunlu olarak kabul ediyor. Aklınıza bulunsun. First name is required. Uyarısı dönsün. Olumsuz bir durumda doğru. Enter'a basalım. Evet. Last name de doğru. E-mail kısmı. Bu da doğru. E-mail'den sonra neyimiz var? Bakın burada radio buttonlarımız var değil mi? Bunun adına topic diyelim.
z.enum. Evet, doğru. Ne olacak bizim konularımız? Ya frontend ya backend değil mi? Şuradan frontend ya da backend. Tamam, bunlar yeterli. Devam edelim. Sonrasında neyimiz var? Bir text area'mız var. Message bölümü. Doğru. Bakalım. Ne öneriyor? Min 10. Message must be at least 10 character. Tamam. En az 10 tane karakter içermesi gereksin text area'mızın. Sonra devam edelim. Sonra da terms kısmı. Burayı da doğru önerdi. Çok güzel. Eğer checkbox'ımız seçili olmazsa kullanıcıya bunu kabul etmesi gerektiğini yine bir mesaj olarak belirteceğiz. Tamamdır. Bakalım eksik bir yanımız var mı? First name, last name, email, radio, text area ve checkbox. Şu anda her şey doğru. Şimdi bu burada dursun. Devam edelim. Şimdi bileşenimin içine girdim. Buraya gelelim. Şimdi const form diyelim. Formumuzu tanımlayalım. Burada da React Hook Form'dan use form'u kullanacağız. Import ediyorum. Sonra bu da bir obje alıyor. Burada resolver olarak neyi kullanıyoruz? Bakın normalde React Hook Form'da kendi validasyon sistemi var. Ancak biz validasyon içinde kullanıyoruz ayrı bir kütüphane değil mi? Zot olur, yup olur, valibot olur vesaire. Bunları kullandığı zaman resolver olarak şuraya şunu belirtmeniz gerekiyor. Zot resolver diyoruz ve bunun içine de argüman olarak yukarıda tanımladığımız form şemasını geçiyoruz. Yani şurada tanımladığımız şunu bunun içine verdik. Bu burada bunu çözecek. Ona göre doğrulamalarımızı yapacak. Buradan bunu import etmiyor kendiliğinden. Şuradan gelelim. Import dedim. Zot resolver, hook form resolver, zot. Tamamdır. Doğru yeri zaten önerdi. React Hook Form kütüphanesinde zaten bunu indirmiş oluyor otomatikman. Doğrudan import ettik. Bakın o uyarı zaten kayboldu. Şu anda neyimiz kaldı? Formumuzu kullanmadık. Bir tek o uyarı veriyor. Birazdan onu da yapacağız. Şimdi resolver'ın altından devam ediyoruz. Henüz işimiz burada bitmedi. Burada default value'lar kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunu şöyle buraya verelim. Bu arada bu default values bölümü arkadaşlar yine React Hook Form'la alakalı. Onu da bakın şurada mutlaka neredeydi? Bakalım bulabilecek miyim? Quick start aşağı doğru inelim. Bakın burada integrating controlled inputs görüyor musunuz? Şu kısımda TS, JS ve Shadcn UI görüyor musunuz? Bakın buraya geliyorsunuz. Burada da zaten default value'nun kullanıldığını görüyorsunuz. Bu React Hook Form'da default value controlled komponentlarda kullanmak zorundasınız. Bakın şimdi burada resolver bize kızdı. Çünkü şu an bu verdiğimiz default value ve bu type'larının resolver'ların eşleşmediğini düşünüyor. Ne yapıyoruz? Bakın şu use form'a geliyoruz. Buraya tip tanımlaması yapacağız. Buraya geldik. z.infer diyoruz ve type of form schema dediğimiz anda bakın gördünüz mü? Şu an artık resolver bize kızmayı bıraktı. Şimdi use form'un üzerine geldiğim anda görüyor musunuz? Bütün tip tanımlamalarımız hazır. Artık formumuzu yazarken tamamen type safety ve güvenli bir şekilde yazabileceğiz. Yine aynı şekilde doğrularken de bu işe yarayacak. Bakın resolver'a tıkladığımda da görüyor musunuz? Aynı tip tanımlamalarını almış oldu. Şimdi devam edelim. React'ta ne yapıyoruz? Form submit ederken onSubmit eventini kullanıyoruz. Onun için de bir submit fonksiyonu yazmamız gerekiyor değil mi? Şöyle gelelim. Const onSubmit dedik. Şimdilik console log bakalım şunu bir alalım. Tamamdır. Bu öneri güzel. Forma girdiğimiz verileri submit ettiğimizde bakalım konsolda görebilecek miyiz? Bu böyle şimdilik dursun. Şimdi devam edelim. Gelelim return kısmımıza. Şunu bir silelim. Bu arada şuradan Vite dönelim. Projemiz gözüksün. Buraya form komponentimizi bir açalım. Tabii ki bunu import etmemiz gerekiyor. Importumuzu yapalım. Şimdi buraya geliyoruz. Yukarıda tanımladığımız formu buraya veriyoruz. Devam edelim. Buraya form elementimi açtım. Buraya geldim. On submit diyoruz ve burada form nokta handle submit diyoruz ve bunun içine de yukarıda tanımladığımız az önce on submit fonksiyonumuzu veriyoruz. Bunu şuraya şu an vermiş olduk. Buradaki form nokta handle submit de yine React Hook Form tarafından bize gelen fonksiyon. Devam edelim. Bunu şöyle aşağıya indirelim. Şöyle bir class name verelim. Space y4 verelim. Birazdan ekleyeceğimiz form öğeleri aralarında şöyle bir boşluk oluşsun. Şöyle bir padding verelim. Kenara yaslanmasın yazılarımız. Şöyle bir radius verelim. Rounded ne diyelim? 2x. Tamam 2x'li olsun. Ardından bir width verelim. Kaç verelim width'imizi? Bakalım. 2x'li 672 piksel. 3x'li 768. Tamam 768 piksel olsun. Bunu böyle kaydedelim şimdilik. Şimdi buradan devam edelim. Formumuza bir heading verelim. H1 diyelim. Ask your question diyelim. Bakalım geldi mi yazımız buraya? Geldi. Bu H1'imizin stili ne olsun? Text 3x large olsun. Fontumuz bold olsun. Ve margin bottom'ı da 8 olsun. Şöyle bunu verelim. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi devam edelim. H1'imizin altına geldim. Bakın burada Copilot bize bir öneri yapıyor. Ama bu öneri şu anda yanlış arkadaşlar. İki öneri de yanlış. Buradan bunu şöyle iptal edelim. Şuna bir döneyim. Bakın burada şimdi layout'umuzu konuşmamız lazım. Formumuzun. Şimdi burada first name ve last name yan yana. Diğerleri tam genişlik alıyor. Şuradaki bu ikili yapıyı sağlamak için bunu grid ile yapabiliriz. Flex'le de yapabiliriz. Ama projede grid kullanalım. Yani hiç fark etmez. Burada ne yapacağız? Grid column 2 olarak vereceğiz. Şu ikisini ayıracağız. Ancak şunlara geldiğinde sıra bunların hepsine grid calls 1'e -1 veririz ve full genişlik vermiş oluruz. Şimdi devam edelim. Bu yapıyı sağlamak için bir div açalım. Sonra divimizin içinden devam edeceğiz. Şuraya gelelim. Class name diyelim. Grid dedik. Grid calls 2 dedik. Tamam mı? Ve gap olarak 4 verelim. 1 rem. Kötü durmayacaktır zaten. Şimdi devam edelim. Artık bundan sonra bu divin içine şimdi gridimizi tanımladık ya. Vereceğimiz
yazdığımız her form field artık bunun direkt child'ı olacak. Ki zaten biliyorsunuz Flex ve Grid'in çalışma mantığı bu şekildedir. Doğrudan direkt child'ları üzerinden çalışır. Buraya geldik. İlk olarak az önce bakmıştık React Hook Forms'ta. Bakın neredeydi anatomimiz? Şimdi bakın burada form var. Zaten formu verdik. Burada form field, form item, form label ve form control olarak devam ediyor. Form description, form message. Bu form control'ün içine de işte artık hangi input'u kullanacaksan, işte input mu, select mi, radio mu vesaire şeklinde devam ediyoruz. Gelelim şimdi buraya form field kısmını tanımlamaya. Buraya geldim. Form field dedim. Component'ımdan direkt import ediyorum. Şimdi devam edelim bakalım. Ne öneriyor? Şunu kabul edelim ancak bu render'ın içinde verdiği kısım yanlış. Şurasına biz Shadcn'in input'unu kullanacağız. Zaten şurada bakın import etmiştik. Burada form item diyoruz. Bunu da import ettik. Form item'ın içine de form label diyoruz. Form label'ımız ne olacak? First name. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi geldik form control. Buraya da işte kullanacağımız input bileşenini ekliyoruz. Yalnız bu input'un ne alması gerekiyor? React Hook Form'un çalışabilmesi için field. Bunu böyle kaydedelim. Bakın şu anda görüyor musunuz? First name kısmımız gelmiş oldu. Bu arada şuraya şunu ekleyelim. Button diyelim. Submit diyelim. Button'ımızı import edelim. Tamamdır. Submit butonumuz geldi. Şimdi devam edelim. Burada form control'ün altına da gelip ne yapıyoruz? Form message. Bunu da import edelim. Tamamdır. Şimdi bakalım bir test edelim. Şu anda ben submit butonuna bastığım zaman boş olduğu için hata vermesi lazım. Biz burada ne tanımlamıştık çünkü? First name'i minimum 1 yani zorunlu. First name is required yazması lazım. Submit'e tıklayalım. Bakın gördünüz mü? Hem kırmızıya döndü her şey hem de first name is required olarak şurada belirttiğimiz mesaj geldi. Şu anda demek ki her şeyi doğru yaptık. Burada şu form field komponentini şimdi tekrardan yazmamıza artık gerek yok. Ne yapıyoruz? Buradan bunu alalım. Şu form field'ı gelelim buraya kopyalayalım. İkincisi de geldi yanına. Neden yanına yerleşti hemen? Şurada verdiğimiz bakın grid column 2 yüzünden değil mi? Şimdi devam edelim. Bunu artık bu first name değil last name. Yine aynı şekilde buradaki name kısmı bakın last name. Bakın TypeScript'te görüyor musunuz? Mesela burada şimdi ben bu name kısmını şimdi burada first name'di buna aynısını veremem. Bu sefer yine aynı şeyi yapmış oluruz. Kopyalamış oluruz. Bu name kısmına gelip siliyorum ve alt ESC tuşuna bastığım anda bakın first name mi, last name mi, message mı bütün hepsinin bana uyarısını yapıyor. Şimdi tekrar submit'e tıklayalım. First name is required, last name is required. Tamamdır. Bu da çalışıyor. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi form field yapımızı tekrar kullanacağız. Şimdi size bir kısa yol göstereyim. Bakın bu form field'ı komple seçtim. Shift, Alt ve klavyedeki Alt ok tuşuna bastığım anda gördünüz mü? Bunu aynısını kopyaladı. Yani illa kopyala yapıştır yapmak zorunda değilsiniz. Bu verdiğim kısa yolla da çok hızlı bir şekilde çoğaltma yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada artık bu last name değil, email kısmı olacak. Yine burada şu name kısmı ne olacak? Bunu keselim. Alt ve escape ile açtım. Burası email kontrolünde olacak. Yine bir submit'e basalım. Bakın invalid email adres diyor. Buraya email adresimi yazıyorum. Bakın yanlış adres vermiyorum. Doğrusunu veriyorum. Şu anda düzeldi. Şunu sildiğim anda şu eti bakın yine yanlış adrese dönmüş oldu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu e-mailimiz nasıl bizim projemizde? Bütün alanı kaplıyor. Değil mi? Bakın şimdi gelelim. E-mail'e bir sağ tıklayalım. Şunu şöyle biraz genişleteyim. Bakın burada şu e-mail, şu div. Data slot'u görüyor musunuz? Bakın form item. Ama burada şey var. Form field var. Form item'ın üstünde. İşte bu form field arkadaşlar burada. Bakın DOM tree'de gözükmüyor. Mesela form field'a gelip class name verdiğiniz zaman hata veriyor. Mesela gelelim form field'a class name vermeye çalışalım. Bakın görüyor musunuz? TypeScript bize kızdı. Class name'i burada kullanamazsın diyor. O yüzden böyle çalışırken yine mutlaka tarayıcı konsolundan buraya bakın. Demek ki şu an bizim gridimiz burada tanımlı. Şu div'de. Direct child'ları bizim ne? Form item. Yani şuradakiler bakın. Form field'larla uğraşmayacağız. Form item'ları hedef alacağız. Tamam mı? Şuraya gelelim. Class name. Bakın call span 2 olarak önerdi. Şu anda bu doğru. Bakın bunu kabul edelim. Olacak. Oldu. Ancak bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü neden? Bakın biz burada buraya grid column 2 olarak verdik ya. Bu yüzden oldu. Biz bunu grid column 3 olarak verseydik buraya call span 3 yapmamız gerekecekti. Ama diyelim ki projede geldik buraya işte değiştirdik. Şuradaki grid yapısını. Bütün bu öğelere gelip call span'i verdiğiniz değere göre 3-4 şeklinde güncellemeniz gerekir. Bunun çok daha solid, çok daha sağlam bir yolu vardır. O da şu. Call 1/-1. Bakın gördünüz mü? Şu anda bu yapıyla birlikte yukarıda istediğiniz yapıyı değiştirseniz de bu bütün satır artık kaplar. Bunu da şuradan bakalım. Inspect diyelim. Şurada div'e geldim. Grid'e geldim. Bakın görüyor musunuz? 1. Şurada -1 görüyor musunuz? Buradaki bu 1, 2, 3 değişebilir. Siz buraya bir kolum daha eklediğinizde burası 4 olur. Ama buradaki -1 hep sabittir. -1 her zaman
en sonu ifade eder. O yüzden grid kullanırken bir öğeyi komple bütün satırı kaplamasını istiyorsanız şiddetle öneriyorum size. Mutlaka buradaki grid columns 1'e eksi 1 yapısını kullanın. Tamamdır. Şimdi e-mailimizi hallettik. Sıra geldi. Bakın buradaki radyo butonlarımıza gelelim. Şurada form field kısmını şunu söyle seçtim. Shift Alt ve Alt oka bastım. Kopyalamış oldum. Kaydedelim. Şimdi bunu burada artık şu class name'i şuradan kaldıralım. Şu name burada ne olacak? TypeScript bize önersin. Topic kısmı olacak. Değil mi? Konu kısmı. Zaten şurada tanımlamıştık bakın. Şu enum kısmını verdi. Şuraya da gelelim. Buraya ne demişiz? What would you like to talk about? Onu yazalım. What you like to talk about. Şu input'u şuradan siliyorum. Buraya radyo group açıyoruz. Bunun tabii ki içine ne vermemiz gerekiyor? On value change field nokta on change dedik. Bir de default value vermemiz gerekiyor. Bu da field nokta value olacak. Bunu da verdik. Orada radyo grubu import edelim. Tamamdır. Radyo grubun içinden devam ediyoruz. Yine form item dedik. Yine form item'ın içinde az önce yaptığımız gibi form control diyoruz ve bu form control içine artık şu anda input değil ne gelecek? Radyo group item şu components'tan import ediyoruz. Şunu şöyle verelim. Bunun tabii ki value'su ne olacak? Frontend. Şimdi bir kontrol edelim. Evet bakın radyo butonumuz geldi. Yanında label'ı yok. Şimdi onu da ekleyelim hemen. Buraya geliyoruz. Form kontrolün altına form label frontend dedik. Tamamdır. Şu anda bu da gelmiş oldu. Biz bu yapıdan ne yapıyoruz? 2 tane istiyoruz. Bir de backend versiyonu istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Buradaki form item vardı ya. Bundan bir tane daha şöyle çoğaltıyoruz. Şu da backend olacak ve buraya da backend olarak yazacağız. Tamamdır. Şu anda ikisi arasında seçim yapabiliyoruz. Çok güzel. Bu arada fark ettiyseniz tekstlerimiz biraz ufak kaldı yazılarımız ve şu inputlarımız fazlasıyla dar değil mi? Gelin bunları şimdi özelleştirelim. Öncelikle gidelim. Şu label'lar böyle kalsın bu arada. Label'lar fena değil. Şu inputlarımıza bir odaklanalım. Input'a geldim. Bakın burada yapımız vardı zaten. Bunu konuşmuştuk değil mi? Burada teksti bulalım şimdi. Text olarak nerede tanımlanmış? Bakın burada md text SM diyor. Şunu text LG yapalım. Bakın şu anda inputlarımızın içindeki yazı büyüdü. Farkında mısınız? Tekrar geri alayım. Bakın şu anda yazılar küçük. Şurada text ya da text base yapalım. Normal şeyine dönsün. Evet şu an çok daha güzel oldu. Bakın bu şeyi burada gelip özelleştirmiş olduk. Yine aynı şekilde e-mailimiz de öyle. Label'larımızdan biraz büyütsek. Hadi büyütelim. Label'a geldim. Text nerede tanımlanmış? Text SM diyor. Bu text base olsun. Şu anda bunların ikisi de aynı yazıya sahip oldu. Gelelim şu input'a. Şu text base değil de bu hakikaten LG olsun. Az önce de yaptığım gibi. Şöyle evet şöyle birazcık büyük olsun. Ama şimdi şu anda bu yazılar büyük duruyor inputlarımızın içine. Inputlarımızın çünkü yüksekliği biraz fazlasıyla dar. Bakın burada inputlarımızın yüksekliği nasıl tanımlanmış? H9. Bunu şöyle bir H10 yapalım. Biraz daha şöyle H12. Evet bakın çok daha güzel oldu. Aynen. Bu şekilde çalışalım. Güzel. Devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Bu arada şeyi de göstermiş oldum. Gelip kolaylıkla burada özelleştirme yapabiliyoruz. Bu arada özelleştirme yapacağınız zaman her zaman gelip bu input'un içinden yapmıyoruz. Eğer bir projede diyelim ki bir button'ımız var. Tamam mı? Ve başka kullanımı var. Ya da işte bir kart komponentimiz var. Başka yerde kullanımı var. O kart komponenti için ayrı bir komponent oluşturup bu input'u onun içine import edip oradan da özelleştirme yapıyoruz. Şu anda bu söylediğim karışık gelebilir ama büyük projede bu şekilde kullanılıyor. Onun da kullanımını mutlaka zaten göreceğiz. Şimdilik sadece bahsedeyim dedim. Yani gelip buradan direkt UI'nin içinden, input'un içinden özelleştirme yapmak her zaman doğru değil. Yani burada bazı şeyleri yapıp ya da kısmi özelleştirmeleri yapıp ondan sonra ayrı bir komponent üzerinden de tanımladığımız zamanlar oluyor. Şimdi sıra geldi şuradaki yapılarımızı yan yana almaya. Hemen bir konsolumuzu açalım. Hiyerarşiye bir bakalım. Bakın burada input, şu div şundan sorumlu ve form item. Tamam. Form item. O zaman ben buna gelip flex verirsem ve bir gap verirsem bunlar yan yana gelecek. Burada form item'a gelelim. Hepimize döndüm. Şuraya geldim. Class name dedim. Flex dedim. Items center diyelim ve gap 2 diyelim bakalım nasıl olacak. Evet bakın şu anda bunlar yan yana oldu. Şunun gap'ini 3 yapalım. Güzel. Öbürüne de şimdi aynısını vereceğiz. Şu class name şuradan kopyaladım. Diğer form item'a geldim. Bunlar da yan yana geldi. Şimdi ne kaldı? Bunların parent'ını bulup yan yana hizalamaya geldi. Şimdi buradan parent'ımızı arayalım. Evet burada neyimiz var bakalım. Data slot'umuz ne burada? Form control. Güzel. Form item'ın üzerindeki form control. Buna geliyorum. Form item, form control. Bakın şu. Şuradaki form control değil. Çünkü bu form item'ın içinde. Bize bir üstteki hiyerarşi lazım. Şu form control'den bahsediyoruz. Buraya geldim. Class name dedim. Flex. Evet yan yana geldi. Tamamdır. Şimdi biz ne istiyoruz? Bakın bu frontend ve backend'in birbirinden uzaklaşmasını
olması. Aynı şuradaki gibi ikili bir yapıya dönüşmesini. O zaman ne yapacağım? Flex'in item'ına gelip flex basis vereceğiz. Şuraya gelelim şimdi. Şurada birinci form item'ımıza basis 1/2 versek tamamdır. Buradaki form item'ımıza da column 1-1 verdik. Şu anda bakın hepsi hizalanmış oldu. Şimdi fark ettiyseniz şuradaki şu label'ımızın yazısı çok fazla yakın durumda. Biraz bunu arttıralım. Neredeydi? Şurada form label'ımız. Class name dedik. MB4 desek. Çok fazla oldu. 2 desek. Evet güzel. Bu arada şurada gap 4 vermiştik yukarıda. Onu da biraz arttıralım. Çok yakın durdu birbirine. Gap x 4'te kalsın. Gap y'yi 6 verelim. Evet şu an çok daha güzel oldu. Çünkü aralarının açılmasını istemiyorum. Ama birbirlerini şöyle dikeylemesini açsın istiyorum. Şu an tam istediğim gibi oldu. Hatta şu form label'a verdiğim MB2'yi MB1'e bile düşürebilirim. Evet daha tatlı oldu. Tamamdır. Radyo butonlarımızı da hallettik. Çok güzel. Bir submit yapalım. Her şeyimiz çalışıyor. Şimdi devam edelim. Şimdi neye geldik? Şuradaki text area kısmına. Şuradaki form field'ımızın altına devam edeceğiz. Yani şuraya. Şunu şuradan kopyalayalım. Buraya gelelim. Bunu buraya yapıştıralım. Bu message kısmı olacak. Yine kolun 1'e 1 olacak. Doğru. Ancak bu e-mail olmayacak. Burası ne yazacak? Message yazacak. Ve burada input kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Şuradan text area bileşenimizi de import ettik. Bakın gördünüz mü? Şu an bu da buraya geldi. Şimdi bir submit edelim bakalım. Bakın mesajınız en az 10 karakter olmalı diyor. Böyle birazcık 4-5 karakter yazalım. Hala kabul etmedi. 10 karaktere ulaştığımız anda izin veriyor. İsmimizi yazmaya başlayalım. Burası da oldu. Burası da e-mail verdiğimiz an oldu. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Fark ettiniz mi? Bir dakika. Şimdi burada first name bakın buraya yazmaya başladığım anda hata kaybolduğunda şu ikisi arasındaki hizaya dikkat edin. Bakın gördünüz mü? Burası kayboldu. Burası havada kaldı. Yalnız bunun olmaması lazım. Bu hiç hoş değil. Bunu düzeltmeye çalışalım. Gelelim şimdi input'umuzun içinde değil de şunu bir konsoldan bir bakalım. Bunların bir kapsayıcısı neymiş? Form item. Form item'da grid gap 2. Bu büyük ihtimalle bu grid'den dolayı oluyor. Biz buradaki grid'i kaldırsak, buraya space y2 versek şu gap 2 yerine deneyelim. Şimdi burada form komponentimize geldim. Şurada form item'ı arıyoruz. Form control, form label, form field, form item. Burada. Şurada bakın bulduk. Az önce konsolda olan şu yapı. Grid gap 2 yerine buraya direkt space y2 desek. Bir daha bakalım şimdi. Şimdi buradaki first name'deki hata kaybolduğunda aralarındaki şeyin bozulmaması lazım. Şu yan yana hiyerarşinin. Evet. Tam istediğim gibi. Güzel. Bunu da çözmüş olduk. İşte Shadcyan'da arkadaşlar hani eminim bu şekilde kullanımının bir avantajı vardır ama şu an bizim durumumuza uymadı. Ne yaptım ben? Hemen kaynak koda geldim. Buradan gerekli düzenlemeyi grid'den kaynaklı olmuş olabileceğini anladım. Geldim. Gerekli düzeltmeyi yaptım. Bunu da hallettik. Şimdi mesaj kısmımız bakın burada biraz fazla küçük. Şurasını biraz daha büyütelim. Şuradan text area bileşenimize gelelim. Yükseklik nerede tanımlı? Göremiyorum şu an. Min H16. Buldum. Şunu ne yapalım? Bir 32 yapalım mı? Aynen öyle. Tamamdır. Şu anda bu gayet güzel oldu. Bu yükseklikte kalsın. Bir de en son neyimiz kaldı? Bakın şurayı da hallettik. Checkbox'ımız kaldı. Checkbox'ımızı indirmiş miydik? İndirmiştik. Tamam devam edelim. Buraya gelelim. Text area'mızın altındaki form field'dan devam edelim. Bakalım ne öneriyor? Sanırım ilk defa doğru önerdi. Bir kabul edelim. Bir dakika. Şaşırttı beni şu anda. Evet doğru önerdi. Tamam bunu böyle kabul edelim. Evet şimdi bir son kontrol yapalım. Ondan önce hatta şu button'ımıza gelelim. Class name diyelim. Width full diyelim. Şu bir tamamen kaplasın. Hatta bunu da şöyle bir mt4 diyelim. Kendini biraz uzaklaştırsın ve yüksekliğine 10 diyelim. 12 diyelim. Tamamdır. Ve text ne dedik? 2x large olsun. Çok fazla oldu. Text x large olsun. Evet şimdi button'ımıza da tam genişlik verdik. Şu anda her şey tam istediğim gibi oldu. Görüntü olarak bir submit yapalım. Tamamdır. Hata mesajlarımız hepsi geldi. Doğru bir şekilde. Bakın bir sorun var sadece. Burada you must accept kısmı var ya şu error mesajı, hata mesajı bu. Şunun altına gelmesi lazımdı. Şu I agree yazısının. Neden böyle yan yana geldi? Bakın burada form item'da ne yaptık biz? Flex item center gap 3 değil mi? Peki şu form item'ın direkt child'ları ne? Form control, form label, form message. Şu form message bunu dışarıda bırakmamız lazım. Şu form control şunu ayrı bir div'e saralım. Şöyle div diyelim. Şunu şuraya verelim. Buraya class name diyelim. Şuradaki flex'i buraya veriyoruz. Buradaki flex'i siliyoruz. Evet. Bu da tamam. Harika. Şimdi formumuzu bir doldurmaya başlayayım. Şöyle işte isim Gümrah, soy isim Sindar. Tamam. E-mail'i yanlışlıkla şöyle yanlış formatta vermiş olalım. Şunu backend seçtim. Mesajımı şöyle az bir kısa bir mesaj yazdım diyelim. Şunu da check etmeyi unuttum diyelim. Mesela kontrol edelim.
Evet bakın gördünüz mü? Şunlar uyarı vermedi. Şurası uyarı vermedi. Mesaj bölümü ancak burada e-mail hata verdi. Şunu düzeltelim. Evet düzelttiğim anda hata kayboldu. Bu checkbox işaretlememi istiyor. Bakın submit ediyorum şu anda gitmez. Gitmiyor. Bunu işaretlediğim anda formumuz şu an gönderime hazır. Hemen konsolumuzu açalım. Konsola gelelim. Submit ettiğim anda bakalım dataları burada görecek miyiz? Evet bakın first name, last name, message, terms true, topic backend. Seçtiğim backend şeyi gördünüz mü? Şu data şu anda tamamen gönderime hazır duruma geldi. Bir de şey yapalım. Submit ettiğimizde başarılı bir şekilde submit edilirse yukarıdan bir bildirim gelsin. Tamam mı? İşte mesajınız başarılı bir şekilde gönderildi diye. Onun için de bakın burada ne var? Şurada komponentlere geliyoruz. Chat.cn'de. Bakın burada sonar bölümü var. Buraya geldim. Bakın show toast diyor. Yukarıdan aşağı doğru bir şey gelecek. Şimdi bunu yapacağız. PM şunu şuradan kopyalayalım. Warp terminalime geleyim. Hemen bunu buraya kaydedelim. Çok güzel geldi. Nasıl kullanılıyormuş? Bakın burada hepsini anlatıyor. Şuradan toaster'ı import ediyoruz. Ardından da şuraya geldim. Buraya da bunu toaster olarak verelim. Şuradaki bakın kod bölümünde de nasıl kullanacağımız yazıyor. Şuraya geldim. Formumuzu sabit ettiğimiz yerde bakın konsola yazdırıyoruz ya. Bunun altına gelelim. Toast dedim. Şuradan. Evet doğru yerden indirdik mi bakalım. Import toast from sonar. Evet doğru yerden indirdik. Toast.success. Evet ve kendisi öneriyor zaten. Bakın form submitted successfully. Bunu hemen şöyle kabul edelim. Şuradan kapatalım. Şimdi formumuza gelelim. Tekrar dolduralım. Doğru bir şekilde mesajlarımızı şöyle yazalım. Checkbox'ımızı işaretleyelim. Submit'e bastığım anda bakın sağ altta form submitted diye mesaj geldi. Bu üstten gelsin. Tam şu ortaya gelsin. Onu da bakın şurada toaster'a geliyoruz. Burada position mıydı? Evet position kısmından top center'ı seçiyorum. Tekrar submit'e basıyorum. Gördünüz mü bakın form mesajımız burada belirdi. Bunu da eklememiz güzel oldu. Bunu da kullanımını göstermiş oldum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun başında da dediğim gibi bu kütüphanelerin kullanımını ilk defa görüyorsanız şu anda pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Önerdiğim şekilde dokümanları okuyup tekrar deneyin. Çok daha kolay geldiğini göreceksiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki projede görüşürüz.